Güney Amerika haritasında baston gibi görünen bu ülke, kuzeyden güneye 4620 kilometre alanı kapsayan topraklarıyla dünyanın en uzun ülkesi olan Şili. Bu sıra dışı görüntüsüne rağmen yaklaşık 757 bin kilometre kare yüz ölçümüyle hemen hemen Türkiye ile aynı büyüklüktedir. Ülkenin uzunluğunu sayılarla anlatmak biraz zor olsa da bu kara parçasının ne kadar büyük olduğunu size gösterebilirim. Şili'yi olduğu gibi alıp Avrupa kıtasının üzerine yerleştirdiğimde Almanya'dan başlayarak Nijerya sınırına kadar uzandığını görebilirsiniz. Yatay açıyla yeniden Avrupa'nın üzerine yerleştirdiğimde ise Portekiz'den başlayarak Gürcistan sınırına kadar uzanacakken ülkemiz sınırlarında bittiğini söyleyebilirim. Gösterişli uzunluğuna rağmen bu ülkede sadece 19 milyon insan yaşıyor. Şili, benim gibi harita severler için sıra dışı sınırlara sahip olsa da bu ülke içerisinde birçok açıdan ilginç şeyler barındırıyor. Mesela Latin Amerika'da Türkiye'yi tanıyan ilk ülke oldular. Ülkenin önemli şehirlerinden biri olan Santiago'da Atatürk Koleji ve bir Atatürk anıtı bulunmaktadır. Öte yandan coğrafi açıdan sınırları Antarktika'ya kadar uzandığı için ülkenin güney bölgelerinde dondurucu soğukta kutup buzullarını izleyebilirken kuzeyde 400 yıldır yağmur yağmayan çöllerde safari de yapabilirsiniz. Bayrakları ise ABD eyaleti olan Texas ile neredeyse aynıdır. Öte yandan burada kadınlar evlendikten sonra eşlerinin soyadını kullanamazlar. Evet, kesinlikle dünya haritası üzerinde Güney Amerika'ya bakan herkes Şili'yi şeklinden dolayı merak etmiştir. İzin verin, Şili'nin sıra dışı yanlarına ait detayları anlatmak için size yardımcı olayım. Siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ülkenin aşırı uzunluğu sebebiyle farklı iklimlere ev sahipliği yapması çok normal. Bu sebeple kuzey sınırlarında yağmur görmez çöller varken güney bölgeleri Antarktika bölgesinin hemen kuzeyinde bulunan soğuk subantarktik bölgesine yakınlığı sebebiyle buzullara ev sahipliği yapar. Ülke bu yüzden çeşitli iklimlere elverişlidir. Fakat Şili'nin Antarktika'ya yakınlığı sadece ülke sınırları içerisinde kalan buzullardan ibaret değil. Çünkü Şili'nin Antarktika'da bir üssü var. Öte yandan Beyaz Kıta'daki 1 milyon 250 bin kilometre alanın kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Şili Antarktika devlet arazisi dedikleri yer, Antarktika'da hak iddia ettikleri bölgedir. Kıta hiçbir ülkenin toprağı olarak kabul edilmiyor olsa da Şili, Antarktika'da toprak iddia eden 7 egemen devletten birisidir. Diğer ülkelerse Arjantin, Avustralya, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç ve İngiltere'dir. Biliyorsunuz birçok ülke burada bilimsel faaliyetlerde bulunmak için Antarktika'ya bilim insanları gönderir ve birçok ülkenin buzlarla dolu bu topraklarda geçici üsleri bulunmaktadır. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'de Beyaz Kıta'daki geçici üssünü kurmuş ve bayrağımızı göndere çekmişti. Konuya geri dönecek olursak Şili buradaki hak iddialarını tarihsel devamlılığa, bölgeye komşu olmasına ve talep ettikleri toprak olan Grönland bölgesinin ülkelerinden geçen Antlar Sıra Dağları'nın devamı olduğu yönündeki bilimsel kanıtlara dayandırıyor olsa da bu topraklar resmi olarak Şili'ye ait değil. Öte yandan Şili'nin bu coğrafyada toprak hak iddia ettiği gibi bir zamanlar İspanya'da bu topraklarda hak iddia ediyordu. Milattan önce yaklaşık 13 bin yıllarında bugünkü Şili sınırlarında insanların yaşadığı bilinmektedir. Kuzey Şili, İspanyollar tarafından fethedilmeden önce İnka Krallığı'na aitti. İnka İmparatorluğu, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük imparatorluğuydu. Güçlü bir orduları ve otoriter yapıları vardı ve tıpkı Antik Mısır'da olduğu gibi güneşe taparlar, krallarının ise güneşin oğlu olduğuna inanırlardı. 1527'de bazı hastalıkları da beraberinde getiren İspanyolların gelişi imparatorluğu zayıflattı. İmparator Kapak halefini seçemeden ölünce iki oğlu tat kavgasına girişti ve imparatorluk kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Bu durum İnka İmparatorluğu'nda iç savaşa sebebiyet verdi. Bu gelişmeler sonrasında İspanya Kraliçesi Temmuz 1529'da Francisco Pizarro'nun İnka ülkesini fethetmesine izin verdi. Pizarro ve adamları 1532'de buraya geldiklerinde tehdit olarak algılanmadılar. Aksine iyi karşılandılar. Çünkü İnka inanışına göre Güneş Tanrısı Viracocha deniz aşırı bir yerden barış ve huzuru sağlamak üzere bir gün tekrar dönecekti. İnka İmparatoru iyi niyetli bir görüşme olduğunu düşündüğü için Pizarro ile bir araya geldi. Fakat bu görüşmenin ardından imparator İspanyollar tarafından esir alındı ve bu tarihten itibaren İspanyollar bu toprakları ele geçirmek için böyle yönet taktiğini kullanmaya başladı. Pizarro esir olarak elinde tuttuğu İnka İmparatorluğu için bir oda dolusu fidye talebinde bulundu. İnkalar onun bu isteğini yerine getirse de Pizarro sözünü tutmayarak imparatoru idam etti. Az önce de söylediğim gibi imparator Tanrı'nın yeryüzündeki oğlu gibi görülür ve bir yarı tanrı olarak kabul edilirdi.
İmparatorun idamı İnkalarda büyük bir iç karışıklık ve kaos anlamına geliyordu. İspanyollar da bu kargaşadan yararlanarak ayrılıkçı güçlerle işbirliği yaptı ve tüm bölgeyi işgal etti. Bu işgal sonrasında Şili yaklaşık 300 yıl boyunca İspanyol kolonisi oldu. Ülkede çok az altın ve gümüş olduğu ve ülkenin ücra konumu sebebiyle Şili, başlangıçta İspanyol Krallığı için çok fazla önem verilmeyen bir koloni durumundaydı. Sonraları ülkedeki diğer tarım ürünleri ve minerallerin keşfedilmesiyle İspanyollar tarafından önemli bir tedarik bölgesi haline gelse de Şili halkı 1800'lü yılların başında özgürlüklerini dillendirmeye başlamıştı. 12 Şubat 1818'de bağımsızlığına kavuşan Şili, 1879 ile 1883 yılları arasında Peru ve Bolivya ile yapılan Pasifik Savaşlarında o güne kadar bu ülkelerin elinde olan Atamaca Çölü'nü kapsayan bölgeyi fethetti. Böylelikle Bolivya, Büyük Okyanus kıyılarını kaybetmiş oldu. Bu bölgelerde daha sonra çok zengin bakır yatakları bulundu. Dünyanın en büyük bakır madeni şu anda bu bölge sınırlarındadır. Yeni kurulan bir devlette ne eksik olmaz? Elbette karışıklıklar. 1891 yılında Şili Deniz Kuvvetleri Başkan Balmaceda'ya karşı ayaklandılar ve bu durum iç savaşla sonuçlandı. Ne yazık ki bu savaşta 6000 insan vefat etti. Balmaceda muharebeyi kaybedince Eylül 1891'de intihar etti. Ama Şili'nin kazanı kaynamaya devam ediyordu. 1893 yılında bu kez Arjantin'le sınır sorunları yaşanmaya başlandı. Olayların devamındaysa 1902 yılında İngiltere Kralı 7. Edward bu probleme arabuluculuk ederek Patagonya ve Ateş Toprakları iki ülke arasında pay edildi. Yani olayı şöyle özetleyebilirim. Haritada da gördüğünüz gibi Arjantin kendi ülkesiyle kara bağlantısı olmayan deniz aşırı Şili topraklarından talepte bulunuyordu. İngilizlerin araya girmesiyle bu topraklar Şili'ye 54.000, Arjantin'e ise 40.000 kilometre olacak şekilde pay edilince sorun ortadan kalkmış oldu. Önce Peru ve Bolivya, sonrasında ise Arjantin'den alınan bu topraklarla Şili genişlemesini sürdürdü ve inanılmaz derecede uzun hale geldi. Bu coğrafyaya bakıldığında çoğunlukla dağlık bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse tüm ülkenin içinden geçen Antsıra Dağları, Şili'nin bazı sınırlarını doğal olarak koruyor ve buraların işgal edilmesini zorlaştırıyor. Günümüzde Şili tipik olarak Latin Amerika'yı karakterize eden birçok özellikleri içerisinde barındırıyor diyebilirim. Yaklaşık 300 yıl boyunca İspanyollar tarafından kolonize edildikleri için sahip oldukları kültür büyük ölçüde İspanyol kültürü. Ancak bununla birlikte yerli kültürün de etkisini sürdüğünü söyleyebilirim. İnsanlar büyük ölçüde İspanyol ve Hint kan bağlarının bir karışımı olan iki veya daha fazla farklı etnik grubun soyundan gelen anlamını taşıyan mestizo haline geldi. Şilililer etnik olarak Avrupalılar ve Kızılderililerin bir karışımıdır. İlk melezleşme 16. ve 17. yüzyıllarda İspanya'dan gelenler dahil olmak üzere yerli kabileler arasında meydana geldi. 18. yüzyılda Şili'ye göç eden Bask aileleri ekonomiyi canlandırdı ve ülkede hala hakim olan siyasi elit haline geldi. Çok az Afrikalının sömürge dönemlerinde Şili'ye köle olarak getirildiğini de söylemek etnik yapıyı anlamak için yardımcı olacaktır. Burayı stratejik yönden değil de biraz da turistik açıdan size anlatmak istiyorum. Oldu da buraya gelmek ve güzellikleri dünya gözüyle görmek istediniz. Neler yapmanız gerekiyor? Şili ve Türkiye arasında vize muafiyeti var. Bu ülkeyi 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz. Torres del Paine Milli Parkı, Patagonya'daki buzullar, Atamaca Çölü ve elbette Paskalya Adası kesinlikle görmeniz gereken yerler. Paskalya Adası, dünya üzerinde yerleşilmiş en uzak yerlerden biridir. Çok sayıda araştırmaya rağmen adadaki heykellerin ne amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen heykellerin milattan sonra 1000 ila 1600 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor. Ayrıca yine tahminlere göre bu taş heykeller Yerlilerin ruhlarla iletişim kuran atalarıdır. Şili gerek İnka gelenekleri, gerekse coğrafyası ve kültürüyle yani tümüyle ilginç bir ülke. Peki siz dünyanın en uzun ülkesini görmek ister miydiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin lütfen. Bu benim için çok değerli. 10.000 abone olma yolunda desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.